Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yine enerjik bir şekilde karşınızdayız. Ve efendim bugün evlilik sürecini konuşalım istiyorum. Kadın ve aile ve toplumu konuşmaya devam ediyoruz. Üzerimde gördüğümüz şalda bir annenin bir kadının el emeği, iğne oyası. Ben bu el emeği, el işi olan her şeye çok değer veriyorum. Bunu da her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum. Ve efendim dediğimiz gibi bugün özellikle aile kurumunun kurulduğu, iki insanın hayatlarını birleştirdiği evlilik sürecinden bahsedelim istiyorum. Bir gerçeklik var ki efendim bunu inkar edemeyiz. Özellikle erkeğin kadına ilgi duyması, kadının da aynı ölçütle karşılık vermesi, geçmişten bugüne süregelen hayatımız devam ettiği müddetçe, hayat devam ettiği müddetçe, kainat devam ettiği müddetçe de devam edecek olan bir olgudur. Bunun adına doğa, yaratılış, fıtrat adına ne derseniz deyin ki ben yaratılış demeyi tercih ediyorum. Biz yaratılışımız itibariyle eksik ve muhtaç varlıklarız. Bizler de her fırsatta da bunu dile getirmeye çalışıyorum. Erkek kadının sevgisine muhtaçtır. Eksik yaratılmışız biz çünkü. O eksikliğimizi, erkeğin o eksikliğini gideren kadındır. Kadının sevgiye duyduğu ihtiyacı, o eksikliği gideren de erkektir. Yani erkek kadın sevgisine muhtaçtır. Kadın da bir erkek sevgisine muhtaçtır. Bu muhtaciyeti başka hiçbir şeyle dolduramazsınız. Hiçbir boşlukla dolduramazsınız. Bu sevgiyi hayvan sevgisiyle dolduramazsınız. Bunu da ayrıca konuşacağız. O boşluğu hayvan sevgisiyle, başka bir sevgiyle dolduramayız. Bu bizim doğamızda yok efendim. O sevgi, yani kadınla erkek arasındaki o sevgi bağının yerine başka hiçbir şeyi koyamıyorsunuz. O sevgi bağı öyle ki efendim, kadın ve erkek arasındaki o bağ, o sevgi bağı hayatın devamlılığını da sağlıyor. Aslında kainatın devamlılığını da sağlıyor. Bir erkeğin e, dişi ile eril arasındaki o sevgi öyle bir şey ki, o ülfet dediğimiz kavram öyle bir şey ki, o ülfet olmasa, o muhabbet olmasa, iki cihanı bir araya getirseniz kadını ve erkeği bir araya getiremezsiniz. Dolayısıyla o bağ, o ülfet, o misyon yaratılışımızdan itibaren gelen bir misyon, bize yüklenen kodlarımızda olan bir şey. Şimdi kodlarımızda olan bir gerçekliği inkar da edemeyiz maalesef, böyle de bir durum söz konusu. Bu öyle bir şey ki, yani o dişi ve eril arasındaki enerji, o bağ, o alışveriş, duygu alışverişi öyle bir şey ki kainatın da devamlılığını sağlıyor. Doğanın devamlılığını sağlıyor. Yani şöyle düşünelim. Dişi polenlerin yayılmaması, erkek polenlerin doğada olmaması, bitkilerden verim alamazsınız. Tarım ürünlerinden verim alamazsınız. İnsan doğası da bu şekildedir. Bu süreç aslında kainatın da devamlılığını sağlar. Yani kadın ve erkek arasındaki o sevgi bağı, o bağ kainatın da, evrenin de, evrimin de devamlılığını sağlayan unsurdur, temel noktadır aslında. Yani şekli olarak iki insanın bir araya gelmesi, mutluluklar diliyoruz, hadi hop evlendiniz gibi bir kurum değil aslında evlilik kurumu. Öyle basite aldığımız, şekli olarak baktığımız bir kurum değil evlilik kurumu. Bir bağ var orada, derin bir bağ var. O derin bağı görmemiz lazım. Maalesef ki bugünkü toplum o derin bağı görmediği gibi karı koca
da kendi içerisinde o derin bağı göremiyor. Şekli olarak mutluluklar diliyoruz. Hadi bakalım, evlendiniz. Tamam. Sırada çocuk yapmak var. Bla bla bla. İşin özü, meselenin derunu böyle bir şey değil efendim. Oradaki o mürüvvet kavramı başka bir şey. Onun özünü bizim artık keşfedip görmemiz gerekiyor efendim. O derin bağı idrak edemediğimiz için efendim, onun idrakinde olmadığı için toplum, yapılan evlilikte, evlilik süreci de sağlıklı ilerlemiyor. İnsan mutsuz oluyor. Mutsuz insan mutsuz toplumu getiriyor. Huzursuz toplumu getiriyor. Huzursuz ve mutsuz olunca da ilerleyemiyoruz. Mutsuzluğumuzu sürekli maddi ve şekli olan objelerde ve nesnelerde arıyoruz. Yani şekli düzeltirsek veya şekilci bir yapıyla yaklaşırsak, çok para harcarsak, lükse kaçarsak çok mutlu olacağımızı zannediyoruz. Yalnız yanıldığımızı filmin sonunda fark ediyoruz ki çok güzel bir elbise veya çok iyi bir koltuk takımı, çok lüks bir araca binmek insan nefsini mutlu edemiyor. Bunu sadece filmin sonunda görebiliyoruz ama o süreçte bunu göremiyoruz maalesef. Sistem dalga operasyonlarıyla bize bunu dayatıyor. Bizim kültürümüzde olmayan her ne varsa aslında bize reklam piyasasıyla, dizi sektörüyle dayatılıyor. O yapıyor, ben de yapmalıyım ki sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla birlikte artık yani maddi olarak geri planda olan aileler de orada yaşananları, orada yapılanları görüyor, haliyle de 19, 20, 21'li, 24'lü yaşlardaki genç kızlarımız diyor ki bak bu böyleymiş, ben de istiyorum, ben de bu kadar altın istiyorum, ben de bunu istiyorum. Bu da bize aslında metazori olarak sistemin, daha doğrusu kapitalist sistemin dayattıklarıyla ilerlemesinin neticesidir. Yani bunlar bize dayatılıyor, örfümüzde, adetimizde, gelenek göreneklerimizde olmayan birçok unsur bize bu şekliyle yansıtılıyor. Biz de bu şekliyle olduğu gibi alıp kabul ediyoruz. Yalnız artı bir, bize kendi gelenek ve göreneklerimizi önce unutturarak, önce bizim toplumsal değerlerimizi bize unutturarak, onlara bizi yabancılaştırarak yerine başka gelenek ve görenekler koymaya çalışıyorlar. Bu da kapitalist sistemin topluma dayattığı bir düsturdur, bir duruştur. Şayet biz bu duruşun karşısında kendi gelenek ve göreneklerimize sahip çıkar, orta yollu gelenek ve göreneklerimizi ilerletirsek kazanan oluruz. Yani faydamıza olur, zararımıza olmaz. Örneğin tek taş alma, evlenme teklifi sürecinde tek taş alınması gibi birçok adet icat edildi. Bunlar bizim kültürümüzde olan adetler değil mesela. Bir toplantıya katılmıştım gençlerin olduğu bir ortamda. İlk sorum sevgiliniz var mı? Birini seviyor musunuz? Sevdiğiniz var mı? Şeklinde olmuştu ilk sorum. Aldığım cevaplardan bir tanesi, hemen oradan gençlerin bir tanesi atladı. Ben nişanlıyım dedi. Allah tamamını erdirsin. Hayırlı olsun dedim. Düğün ne zaman dedim. Yani ne zaman bir evlilik, yani düğünü yapıp devam edeceksiniz şeklinde soru yönelttiğimde daha oraya gelemedik dedi. Daha söz yüzüğünden önce evlenme teklifi yüzüğü
ilk tanışma yüzüğü, ilk öpücük yüzüğü, söz yüzüğü, nişan yüzüğü derken dede daha evlilik sürecine, evlilik yüzüğüne gelemedik dedi. Haklıydı da aslında çocuk. Yani bu süreci bu kadar zorlaştırmıyor ki bizim gelenek ve göreneklerimiz. Yüzük alınır, evet yüzük alınır, bizim kültürümüzde var. Yalnız evlenme teklifi, evet belki geçmişte kültürümüzde yoktu. Kadını da mutlu eden, onur eden bir şeydir. Amenna. Buna da hiçbir dahlim yok, hiçbir itirazım yok. Yalnız e, ev, evlilik yüzüğünden önce, nişan yüzüğünden önce, söz yüzüğü, tanışma yüzüğü, ilk öpücük yüzüğü, bilmem ne evlenme teklifi yüzüğü, tek taşı erkeği ciddi bir külfet altına sokuyor. Daha bunun evliliği var, düğünü var, nişanı var, bla 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 bitmeyen, sürekli kadını zor, aslında zora sokan bir süreç. Bakın bir süre sonra erkek bu sürece sabretmiyor. Yani sabreden erkek sayısı çok az. Sürecin bir yerinde vazgeçen de çok erkek e, genç arkadaşıma rastladım. Sabretmiyor, yani sürecin bir yerinde vazgeçiyor. Yine geçmişten bir örnek vermek istiyorum efendim. Babaannemden bir örnek vermek istiyorum. Babaannem evlenirken kendisine bir çift para küpe takılmış. Hatırlayanlar bilirler, eskiler. Osmanlı tuğrası vardır o küpelerin üzerinde. Çeyrek altına benzer üzerindeki motifler. Küpeleri çok severdi. Mesela o para küpeleri çok severdi. Bir yüzüğü yapıldı. İki kat yorganı, yastığı, işte o günün şartlarında elbisesi, fistanı, yaşmağı alındı. Ben bundan şikayet ettiğini de görmedim. Yani bana onu almadı, kocasına bir kere de sitem ettiğini, şikayet ettiğini görmedim. Onu almadı bana, bunu yapmadı bana dediğine de şahit olmadım. Çünkü sonrasında beraber yaptılar, beraber birlikte bir yuva yaptılar, ev yaptılar, ev aldılar. Variyetleri vardı sonraki süreçte. Evet böyle başladılar ama sonraki süreçte birlikte yaptılar bir şeyleri. Birlikte göğüslediler hayatı ve 7 tane çocuk doğurdu rahmetli babaannem. 2 tanesi yaşamadı. E, Ve öyle şikayet eden de bir kadın değildi. Aksine eli açık, vermeyi çok seven bir kadındı. Evlilik zaten böyle bir şey. Yani böyle bir kurumdur aslında evlilik. Amenna setten orada hiçbir bahsim yok. Devir babaannemin devri değil. Buna sizinle aynı şekilde ben de katılıyorum. Yalnız bu topluma dayatılan bu kaotik ortam neticesinde ortaya çıkan o maddi tatminlere de gerek yok. Bu kadar israfa, bu kadar savurganlığa, bu kadar lükse kaçmaya da gerek yok. Çünkü olan var, olmayan var. Artık herkes birbirini görebiliyor. Medya, sosyal medya adına ne derseniz deyin gelişti. Birbirini görebiliyor. Dolayısıyla bu zulmü aslında gençlere yapmamızın da bir anlamı yok efendim. İki genç evlenmeye karar verdiği andan itibaren bir eziyet başlıyor efendim. Aileler hemen olaya müdahale oluyorlar zaten ki keza ailelerin gençler üzerindeki kurduğu o psikolojik baskı, o el alem ne der kaygısı gençleri zaten bekleyen zorlu bir süreci
iyice zorlaştırmış oluyorlar. Bunu da ayrıca konuşacağız. Aileler müdahil olduğu andan itibaren de onlar yapıldı, buna bunlar yapıldı, benim kızıma da yapılacak, benim kızıma daha fazlası yapılacak, daha iyisi alınacak, dahanın sonu yok. Dolayısıyla da gençler bu evliliğe, aile kurmaya karar verdiği andan itibaren bir eziyete, bir zulme, sistemin de göz boyamasıyla birlikte ki sosyal medya çok yaygınlaştı. Herkes birbirinin kimin ne yaptığını biliyor ki orada gördüğü insanı da mutlu zannediyor sahip olduklarıyla. Halbuki bu mutluluk denilen kavram böyle bir şey değil. Yani şekli olmaya ittikleri için toplumu çok fazla altın bileziğinin olması onu çok mutlu edeceği anlamına geliyor. Keza bir yerde de haksız sayılmaz. Bir noktada geleceğini de garanti altına almış oluyor. Yani gelecek kaygısı yaşamıyor. Elde ettikleri ve elde etmeye çalıştıklarıyla kadın. Yalnız hal böyle olunca o evlilik kurumu yürümemeye başlıyor. Çünkü bu kadar şaşa, bu kadar israfın bir bedeli var. O da borç olarak karşımıza çıkıyor. Gençler daha evlenmeden, daha aynı evin içerisine girmeden büyük bir borç yükünün altına giriyor. İşte ev eşyasından en iyisine kadar, altınından düğününe kadar insanları mutlu etmek için kurgulanan o düğün organizasyonlarına kadar hepsi, belki de birçoğu bütçesine göre hareket etmediği için, özellikle kız tarafının talepleri bitmediği için, bütçesine göre hareket etmediği için genç daha evlenmeden, daha aynı evin içerisine girmeden büyük bir borç yükünün altına girmiş oluyor. Aynı evin içerisine girdikten sonra gençler normalde evlenen iki bireyin, kadının ve erkeğin, kadının erkeği, erkeğin kadını tanıması beklenen, gereken süreçte borç ödemeye başlıyorlar çalışıp. Çalışıp borç ödemeye başladıkları o süreçte daha birbirlerini tanıyamadan, daha birbirlerini anlayamadan, daha gözünde kaşında ne var, yüzünde kaç ben var, bunu daha anlayamadan bir kavga, bir huzursuzluk, bir kaotik ortam başlıyor aile içerisinde. Kavga başlamış oluyor. Bakın efendim, bu konuda iddialıyım. Yani evlilik bu kadar zorlaştırılırsa gençler evlenmekten kaçınacaklar ki keza bugünün gençleri de evlenmekten kaçınıyor. Evlilik çok masraflı ve maliyetli bir süreç olarak gençlerin gözünde büyüttüğü bir sürece dönüşüyor ve daha da iddialıyım bu konuda. Böyle giderse, yani biz orta yollu gelenek ve göreneklerimizi unutursak, devam ettirmezsek, çok değil, yakın zamanda ümmetin kızları, ümmetin peygamberinin kızları bizi alan yok mu diye yüksek sesle dillendirecekler, çığıracaklar, diyecekler bizi alan yok mu? Ne oldu? Yalnızlığa itilmiş olacak. Bu kadar gösterişe, bu kadar bu zulme, evlilik kurumunu bu kadar zorlaştırmaya gerek yok efendim. Çünkü efendim aşırıya gitmeye başladık. Taleplerimiz maddi tatminlerle mutlu olacağımızı zannediyoruz. Yanılıyoruz. Aşırıya gitmeye başladığımız için bakın
iddialıyım. Evlilik zorlaştıkça ümmetin peygamberinin kızları bize alan yok mu dedikçe erkekler eşcinselliğe sevk edilecek, kadınlar toplumda yalnız bırakılacak, yalnızlaştırılacak. Böyle giderse kapitalist sistemin o bize dayattığı metazori e, veya gözümüzü boyayarak gelenek göreneklerimizi unutturarak bize gelenek görenek olarak yutturduklarını almaya devam edersek, orta yollu geleneklerimizi, orta yollu örfümüzü, adetimizi devam ettirmezsek gelecekte karşılaşacağımız manzara budur efendim. Bu kadar da iddialıyım bu konuda. Bakın işte orada yani mürvet görme, kadın ve erkek arasındaki o sevgi bağı, o ülfeti unutup maddi tatmin yollarına gittiğimiz için aslında bugün bunları yaşıyoruz. Sonuç itibariyle herkes kendince bir düğün yapıyor. Kraliçe de evlenirken o minvalde bir düğün yapıyor ki İngiltere kraliçesinin yani gösterişli bir durumun olduğunu da ben çok izlemedim aslında. Yani ne kadar zenginlik ya da para miktarı arttığında da ben birçok yani kültürlü insanların daha mütevazı düğünleri tercih ettiğini de gördüm. Buna da şahit oldum. Herkes aslında işte kraliçe de kendince bir düğün yapıyor. Kraliçe de bir gelinlik giyiyor. Fakir de kendine göre bir düğün yapıyor. Bir gelinlik giydiriyor çocuğuna, kızına, gelinine. Yalnız bunun talebin niteliği önemli. Ne kadar arttırırsanız mutsuzluğunuz, huzursuzluğunuz da o kadar artıyor. Çünkü kadın ve erkek arasındaki o illiyet bağının maddi menfaat ve maddi unsurlarla çok ilgisi yok. Yani düğününüz çok şatafatlı oldu diye, çok altın sana takıldı diye çok iyi olmuyorsun ve çok mutlu olmuyorsun efendim. İşte o bağı, o mürveti, aşkın, sevginin, sadakatin, bağlılığın değerini unutup kaybettiğimiz için bugün bunları yaşıyoruz efendim. Ve efendim işte son olarak aşkın, mürvetin, evliliğin, sevginin bu kısmından çok bahsedene de rastlamadım. Çok görmedim. Şekle bakar, şekli yapar hale geldik. Yapıp geçer hale geldik. Bundan dolayı mutlu olamıyoruz. Sürekli bir mutsuzluk halimiz var. Evet, gençleri evlendirip aynı evin içerisine koyuyoruz ama mutlular mı? Aşıklar mı? Aralarındaki sevgi bağı ne durumda diye bakmaz hale geldik. Evlendirdik mi? Evlendirdik. Tamam. Her şeylerini yaptık mı? Yaptık. Tamam. Ee, Yalnız mutluluk maddiyatta olmadığı için, o derinde olduğu için, onu kaybettiğimiz için de bugün geldiğimiz noktada birçok şeyi unuttuk. Unuttuğumuz için de aslında yalnızlaşmaya ve mutsuzlaşmaya başladık efendim. Konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.